Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir çörek tarifi vereceğim. Çok kolay, çok da lezzetli. Ispanak sevmeyenler için muhteşem bir tarif. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı ılık su, yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağ. Karıştıralım. Şekerimiz erisin, mayamız aktif hale gelsin. Unumuzu ilave edelim. Azar azar kontrollü bir şekilde ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz. Hamurumuzu spatula ile güzelce toparlayalım. Kalan unumuzu da ilave edelim. Spatulamızı çıkaralım. Hamurumuzu yoğuralım. Yumuşacık bir hamur olsun. Ele yapışmayan. Üzerini kapatalım, mayalansın. İç harcını hazırlayalım. Ispanaklarımı önceden güzelce yıkadım. Saplarından arındırdım. Saplarını atmadım. Onları da güzelce kavurdum. İnce ince doğrayalım. Bir tane büyük boy soğan. Ortadan ikiye keselim. Küçük küçük doğrayalım. Soğanlarımızı kavuralım. Yarım çay bardağı sıvı yağ tavamıza dökelim. İnce ince doğramış olduğumuz soğanlarımızı tavaya alalım. Hafiften rengi değişmesi yeterli. Ispanağımızın üzerine dökelim. Ispanağı kavurmuyoruz. 1 çay kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber. Baharatlar isteğe bağlı. Karıştıralım. İç harcımız hazır. Ben ıspanaklı yaptım. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ispanaklı çok lezzetli oluyor. Hamurumuzun havasını alalım. Kasemizden çıkaralım. Masamızda güzelce havasını alalım. 2 beziye ayıralım. İki tane büyük bezimiz oldu. Bir tanesini kenara alalım. Hafiften altına üstüne un serpiştirelim. Merdane ile açalım. Katlayıp kenara alalım. Diğerini de aynı şekilde açalım. Bezelerimizin ikisini de açtık. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye koyalım. Elimizle birazcık tepside genişletelim. İç harcını dökelim içine. Diğer hamuru da aynı şekilde üzerine koyalım. Kenarlarını kapatalım. Ispanaklar dışına taşmasın. Alt kısımdan üst kısma doğru kapatalım, sıkıştıralım. Parmak uçlarımızla bastıralım. Alt üstü çevirelim. Düz tarafı üst tarafa gelsin.
Üzerini kapatalım, mayalansın. 15-20 dakika mayalanması yeterli. Çırpıcı yardımıyla şekil verelim. İstediğiniz aparatla şekil verebilirsiniz. Ben bu şekilde çırpıcıyla şekil verdim. Üzerine döndürerek bastıralım. Kenar kısımlarına. Şekli de çok güzel oluyor. Tadı da çok lezzetli. Harika. Şimdi de ikinci aparatımızı kullanalım. Bu da çırpıcı. Orta kısmına şekil verelim. Lezzeti kadar görüntüsü de önemli. Bir tane yumurta sarısı üzerine sürelim. İsterseniz içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ dökebilirsiniz. 180 derece ısıtılmış fırınımıza verelim. 40-45 dakikada pişirdim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyelim. Dilimleri servis yapacağımız şekilde dilimleyelim. Servis tabağımıza bir dilim alalım. Altı üstü nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. İçi de çok güzel pişti. Videomu nereden izliyorsanız izlediğiniz yerden yazarsanız çok sevinirim. Ne videomu çekmem isterseniz onu da yazarsanız sevinirim. Börek, çörek her ne isterseniz isteğe bağlı çekebilirim. Videolarımı beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ettim. Afiyet olsun.